Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de Cuma günü yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın son işlem gününde %0,10 puanlık düşüş yaşayarak 1424 seviyesinden tamamlarken işlem hacmi ise 12,8 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde Fed'in tapering sürecine yaklaştıkça bankacılık endeksinden çıkışların yoğunlaştığı görülürken dolar Türk lirasında ise kritik eşik olan 8,60 Türk lirasını kırarak yeni bir yükselişin başlamasına neden oldu. Hafta sonu İngiltere'de hükümet koronavirüs kısıtlamaları kapsamında seyahat listesini güncelleyerek Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarıldığını duyurarak Türkiye Mayıs ayından bu yana yüksek riskli olarak gruplandırılan kırmızı listedeydi. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Yurt dışında gözler çarşamba günü Fed'in faiz kararına odaklanmışken yurt içerisinde de perşembe günü yapılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarına odaklanmış durumda. Piyasalar yurt içerisinde faiz indirimi yapılıp yapılmayacağına dair iki ayrı fikir bulunurken mevcut şartlarda hele ki Fed'in tapering'e gittiği bir dönemde faiz indirimi yapılamayacağını her fırsatta da vurguluyorum. Fed'in şayet beklediğim gibi 22 Eylül'de bir tapering açıklarsa doların küresel bazda değer kazanmaya devam etmesiyle birlikte yeni tarihi zirvelere şahit olmamız yüksek ihtimal görülüyor. Bu çıkışlar genel itibariyle bankacılık sektörü hisselerinde de öncülüğünde yaşanacağını, Borsa İstanbul 100 endeksinde de satışların devam edeceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Tüketici Güven Endeksi beklentilerin altında 71 puana gerilerken Michigan enflasyon beklentisi ise %4,7 olarak açıklandı. Enflasyonda son ay gerileme görülse de hedefin oldukça üzerinde bulunması hala Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin yavaşlamasına ihtiyacı olduğunu gösterirken istihdamda sınırlı da olsa toparlanmanın sürdüğü görülüyor. Bu da tapering'in çok yaklaştığını bize işaret ederken 22 Eylül'de Fed'in tapering'i başlatacağını düşünüyorum. Bu beklentiyle dolar küresel bazda değer kazanmasını sürdürürken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri Cuma günü bizim için kritik seviyesi olan %1,38 seviyesini denedi. Ancak henüz bu seviyenin kırılamadığını da görüyorum. Bu seviyenin kırılmasıyla piyasalarda daha güçlü bir dolar ve tahvil faizi beklerken bu durumun riskli varlıklardan da kaçışı hızlandırarak borsalarda satışların başlayacağını düşünüyorum. Ayrıca küresel bazda doların yükselmesiyle altın fiyatlarının ve aynı zamanda gümüş fiyatlarında aşağı yönlü baskılamasını da artıracağını düşünüyorum. Her fırsatta altında satışların ağırlıklı olduğunu ve tapering'in yaklaştığını, tahvil faizlerinde yaşanacak yükselişlerin altın fiyatlarını aşağı çekeceğini de vurgularken bu görüşünde de bir değişikliğin yaşanmadığını da vurgulamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen bir kez daha kongreye çağrı yaparak federal borçlanma tavanının artırılmasını isterken Yellen Wall Street Journal'a yazdığı makalede yaptığı çağrıda Amerika Birleşik Devletleri'nin temerrüde düşmesi halinde
tarihi bir finansal krizin tetikleneceğini savunurken, Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden ile görüşmesinde 3,5 trilyon dolarlık harcama paketi konusunda bir orta yol bulamayan Senatör Joe Manchin, Kongre'nin bu paketi onaylamasını erteletmeye çalıştığı hafta sonu basına yansıyan bilgiler arasındaydı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde konut fiyat endeksi 74 puan seviyesinden açıklanması beklenirken, gözler tamamen çarşamba günü Fed'den gelecek faiz kararına çevrilmiş durumda. Piyasada güçlü dolar ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş beklentimi de korurken, Amerika Birleşik Devletleri endeksi de kritik Fed faiz kararı öncesi kritik destek bölgelerini kırması oldukça önemli. Euro bölgesi tarafında ise Cuma günü Euro bölgesinde gelen verilerde Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alım programını sonlandırmak için yakından takip ettiği enflasyon verilerini izledim. Euro bölgesinde de enflasyonda artış hızlı olsa da %3'e yükselen enflasyonun yansımalarını hep birlikte göreceğiz. Muhtemelen Avrupa Merkez Bankası tahvil alım programları, acil alım programlarını azaltmak için Fed'in adım atmasını bekleyecek. Bu bağlamda Aralık ayındaki toplantıda bu kararlar değerlendirilirken, Euro bölgesinde yıllık tüfe beklentiler dahilinde %3 açıklanırken, aylık bazda tüfe benzer şekilde beklentiler dahilinde %0,4 olarak artış gösterdi. Aralık 2011 yılından bu yana enflasyonun en yüksek değere ulaşması, Euro bölgesinde yıllık çekirdek tüfe beklentiler dahilinde %1,6 olarak açıklanırken, aylık bazda çekirdek tüfe benzer şekilde beklentiler dahilinde %0,3 artış gösterirken, çekirdek tüfe Temmuz 2012 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseldiğini gördük. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Martins Kazaks, koronavirüs nedeniyle yeni bir şok olmaması halinde Euro bölgesinin enflasyonun tahmin edilenden yüksek gerçekleşebileceğini söylerken, ayrıca mevcut ortamda destekleyici para ve maliye politikalarına halen ihtiyaç duyulduğu görülürken, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, Euro bölgesinde aşırı yüksek enflasyon görülmesi korkularının şu an itibariyle abartı olduğunu savunurken, küresel bazda dolar endeksinin güç kazanmasının ardından paritede aşağı yönlü eğilimin sürmesini bekliyorum. Euro dolar paritesinde satışların hızlanacağını görürken, yükselişlerin satış fırsatı yaratacağını, Euro Türk lirasında ise 10,05 seviyesinin kırılmasının ardından sert yükselişe geçmesi ve bu eğilimini sürdürmesiyle 10,05 seviyesini kırılmadıkça yükseliş baskısının da sürmesini bekliyorum. Avrupa borsaları Cuma günü satıcılı kapatırken, Fed'den tapering beklentileri borsalarda satışa neden olacağını düşünüyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında ülke risk priminin tekrardan 370 baz puan seviyesinin üzerini görmesi ve dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi döviz kurlarındaki hareketliliği de kuvvetlendiriyor. Cuma günü 8,65 seviyesini gören dolar Türk lirasında baskılanma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısına kadar devam edeceğini düşünüyorum. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,72
ve 8,80 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,60 ve 8,54 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Avrupa bölgesi enflasyon oranı beklentilerin üzerinde yıllık %3 açıklanırken, yılın ikinci yarısında ekonominin toparlanmasına bağlı olarak artış gösteren fiyatlar genel düzeyi itibariyle Ağustos ayında düşüş trendine girmesi bekleniliyor. Türk lirası küresel ekonomilere bağlı olarak değer kaybederken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısı haftanın en önemli gelişmesi olarak karşımıza çıkacağını belirtirken, Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,20 ve 10,30 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,10 ve 10 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde parakende satışlar verisinin açıklanması ile değer kazanan dolar endeksinin parite üzerindeki etkisi de sürüyor. Avrupa bölgesinde enflasyon beklentilerin üzerinde yıllık bazda %3 olarak açıklanırken, bu hafta gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı parite üzerinde önemli bir etki yaratacağını düşünüyorum. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1745 ve 1,1765 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının gelmesi durumunda ise 1,17 ve 1,1680 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.